Merhabalar herkese, yine birlikteyiz. Uzun zamandır beklediğiniz, yorumlarda gördüğüm bir içerik şimdi sizin karşınıza geliyor. Bildiğiniz gibi 2025 model Tesla Model Y SR aracımla daha önce şehir içi tüketim testi yapmıştım. Şimdi ise sıra şehirler arası uzun yol testinde. Peki nereye gidiyoruz? Şu an Ankara'dayım. Aracı şarj ediyorum. Ankara'dan Trabzon'a, doğuya, hatta kuzeydoğuya gidiyoruz. Bu birkaç serilik bir içerik olacak. İlk olarak uzun yol testiyle yolculuğumuza başlayacağız. Şimdi isterseniz yine sorduğunuz bir noktaya değinerek rota planlamayla başlayalım. Daha biz rotamızı planlamadık. Şimdi birlikte planlayalım ve hep beraber seyahate başlayalım. Şimdi bildiğiniz gibi Tesla'da premium bağlantı sahibi olanlarda tarayıcı var. Bu tarayıcı üzerinden işte biz rotayı planlarken şimdi A Better Route Planner diye bir site var. Aynı zamanda bazı arabalarda, önce kiraladığım BMW'de direkt uygulama olarak da vardı. Buradan girdiğimiz zaman abetterroutesplanner.com diye burada aracınızı seçiyorsunuz. Daha sonra nereye gitmek istediğinizi seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 2025 SR, işte 19 inçlik Gemini lastikli versiyon. Şurada gördüğünüz gibi az ama uzun durak, en hızlı varış, kısa ama çok durak gibi seçenekler var. En hızlı varış diyelim. Burada varıştaki şarj durumunu gösteren bir yerimiz var, kaçta varacağımıza. Şurada da ayarlarken, şöyle onu da göstereyim, aracı buradan ayarlayabiliyoruz. %100'le çıkacağımı söyledim. %50 ile varsam olur dedim. Hızlı bir gidiş olsun dedim. Şu anki konumumdan Trabzon Çaykara'ya, yani köyüme rotayı çizdim. Haritada şöyle dedi. Şimdi plan diyorum ve bana bakalım nasıl bir rota planı çıkartacak. Şimdi bize böyle bir rota verdi. İşte Sungurlu'yu geçiyoruz. Burası Çorum. Çorum'dan devam ediyoruz. Diyor ki Merzifon'da diyor bir şarja tak diyor. Sonra devam ediyoruz. Samsun, Karadeniz sahil yolu üzerinden devam ettiriyor. Bak gördüğünüz gibi şu yeşiller şarj yerleri. Şöyle biraz uzaklaşayım. Size şarj ağını da göstermiş olayım, uygulamada kayıtlı. Gördüğünüz gibi yeşiller şarj yerleri. Yani bundaki en temiz yöntem şu arkadaşlar. Şimdi normal klasik rota bu zaten. Buradan giderken şarj durumunuzu her zaman dikkate alarak, hani buna illa bağlı kalmanıza gerek yok, yakındaki bir şarj istasyonuna uğrayabilirsiniz. Mesela işte nedir? Sungurlu'yu geçtim diyelim. Şurada 5 damın orada bir tane yer varmış. Bir tıklıyorum. Ne varmış? Şarjım azaldı diyelim. Hiç riske de girmek istemiyorum. Tıkladım. Hop. Turgo Shell varmış. 180 kW'lık. Böyle görerek 180 kW, 2 tane de boş yer gözüküyor. Tabii onda hata olabilir. Buraya park edip şarjımı yapıp yoluma devam edebilirim. Bu tarz bir şekilde rota planlaması yapabilirsiniz. Aynı zamanda Volt'la uygulamasından da rota yapabilirsiniz. Yani rotada aptalca şeyler söyleyebiliyor. Şu an mesela biz Çaykara'ya gittiğimiz için Çaykara biraz içeride kalıyor. Erzurum üzerinden götürmesi, Sivas üstünden götürmesi gibi saçma sapan rotalar çıkartıyor. Bizim şimdi yapacağımızı size söyleyeyim. Biz normal klasik Ankara-Trabzon rotasını izleyeceğiz. Bunu izlerken de şarj durumuna göre Voltla'dan vesaireden yakın istasyonlara bakıp, zaten birimizden biri sürerken öteki muavinlik yapar. Bu şekilde bir planlamayla ilerleyeceğiz. Yakın istasyonları bulup oralara giderek. Onun haricinde 3 kişiyiz. 2 bavul var, 1-2 ekstra bir şey var, ekipmanlar var filan derken 300 kilonun altında bir ağırlığımız var. Şu an hava 19 derece. Şarjı %100 yapıp çıkacağım. Serüvenimize başlıyoruz. Şu an Ankara Kırıkkale yolundayız. Bu yeni aldığımız geliştirilmiş otopilotla ilgili bir yorum yapacağım. Bildiğiniz gibi şerit değiştirme özelliği şehir içinde kullanılmıyordu. Tam olarak işte otobanlarda mı kullanılıyor diye bir soru işareti vardı kafamızda. Ankara'dan tam çıkış yaptığımız anda aktif hale geldi. Büyük ihtimal navigasyonu aldığı sunucuda şehirler arası yol olarak geçen yerlerde otomatik olarak aktif oluyor. Şehir içinde güvenlik nedeniyle aktif olmuyor. Yani otoban olmasına gerek yok. Şu an şehirler arası bölünmüş yoldayız ve şerit değiştirme aktif. Yolculuğa da 2.30 gibi başladık. Şu an saat 3'e geliyor. Kırıkkale'ye
1 saatlik bir yolumuz var. Adaptif uzun farlar da açık şu an. Karşıdan gelene göre uzun farları kısarak bölgesel olarak yol aydınlatması sağlıyor. O da gayet güzel çalışıyor şimdilik. Memnunuz. DS'ye girdik. Şöyle bir özellik var. Kalan kilometreyi ve şu an yaptığımız hıza göre ortalama hızımızı gösteriyor gördüğünüz gibi. Ortalama 64 kilometre saatlik bir hız yapmışız EDS'ye girdikten beri. Ve 1 kilometrelik EDS bitiş mesafemiz var yaklaşık. Evet, şimdi bir ihtiyaç molası için Kırıkkale'nin çıkışında yer alan Şoförler Odası Kırıkkale Dinlenme Tesisine geldik. Evet, bir ihtiyaç molası verdik. Bir kahve aldık kendimize gelmek için. Fikri Bey, kaç dakikadır buradayız? 10 dakika. 10 dakika olmuş. Ne kadar tuttu? 212 lira. 16.374 kW. 10 dakika şarjımız zaten. Şöyle, yani aslında şarj için durmadık. O işin bahanesi oldu. Bir kendimize geldik. Şimdi yola devam. Dinlenme tesisi Kırıkkale'den saat 4 gibi çıktık. Şu an Merzifon'daki Astor şarj istasyonunu işaretledik. 2 saat 13 dakika 193 kilometrelik yolumuz var. Oraya da yaklaşık %51'lik şarjla varacağımız Tesla navigasyon tarafından öngörülüyor. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Merzifon'da Astor şarj istasyonuna geldik. Gelemedik. Evet. Bayağı bir giriş var. Şarj az olsa burayı görsek herhalde yanlış geldik diye korkardık. Ha, şurada. Girişi oldukça kötü. Aynen, giriş oldukça kötü çünkü arkadan girdik herhalde. Bu tarafta da bir yol var. So slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. %47 ile geldik buraya. Saat 06:13-12. Hava 19 derece şu an. Tüketim değerlerine bakalım. Ankara'dan çıktığımızdan beri 313 kilometre yaptık. 44 kilowatt harcamışız. 14 ortalamayla gelmişiz. Yani aslında tek depoyla buraya kadar gelirmişiz. 44 kilowatt harcamışız toplam. Yani tek depo gelirmişiz. 44 kilowatt harcamışız. Merzifon'a kadar Ankara'dan. Ama gerek var mı bilmiyorum. Hani bizim bir acelemiz yok. Geze geze, sohbet ede takıla takıla gidiyoruz. Hem de dinlenmiş oluyoruz. Daha yolumuz var epey. Burada da biraz kendimize gelelim.
Evet, %81'e kadar şarj ettik. %55'ten 80'e geldik. İndirim var 208 lira tuttu. 104 liralık ödemede indirimimiz olduğu için yaptık. Şimdi Ordu'da Shell'e giriyoruz. Turgo şarj istasyonu var burada. Şarjımız %42 ile giriyoruz. Biraz şarj edip Trabzon'a doğru yola devam edeceğiz. Bakın burası şarj istasyonu 4 arabalık. 1, 2, 3 gayet normal. 4. araba gelip buraya park ediyor. Uyarsan ayrı dert, uyarmasan ayrı dert. Kocaman alan, her yerde yer var. Ancak gördüğünüz gibi şarj istasyonuna gelip park ediyor. Ne anlatabilirsin ki? 15 dakikalık bir şarj deneyimimiz oldu. %86'ya geldi burada da Turgo'da. Şimdi Trabzon'a doğru devam edeceğiz. Yaklaşık 200 kilometre var. Bir 3 küsur saatlikte yolumuz var. Trabzon'dan sonra da Çaykara'ya doğru devam edeceğiz. Oradan da bir 100 küsur kilometrelik yol var. Yani biraz daha yolumuz var. Şimdi şoför koltuğuna ben geçiyorum. Karadeniz'in Hollywood'u Giresun. Şimdi Beşikdüzü'nden giriş yaparak Trabzon'a geldik. Saat 12.07. Gece 2.30'da yola çıktık sanırım. O civarlarda yola çıktık. Sürüş profillerine baktığımızda 690 kilometre yaptık. 91 kW harcadık ve 13.2'lik tüketim değerimiz var. Şu an biz tabii Trabzon merkeze değil köye gidiyoruz, Çaykara'ya. Yani Uzungöl'ün olduğu ilçe Çaykara, oraya gidiyoruz. Bu yüzden de şu an 2 saatlik bir yolumuz daha var, 134 kilometrelik. Off'ta bir arabayı şarj ederiz diye düşünüyorum. Çünkü direkt böyle gidersek %8 şarj kalacağını söylüyor. Gerek yok. Evet, off'a geldik. Off'ta Turgo'ya geldik. Biraz önce görmüşsünüzdür, yanında da bir TOG vardı. O gayet sıkıntısız bir şarj alıyordu. Onun parkı nedeniyle biz de biraz böyle park ettik. Biz diğer portu taktık, şarj etmedi. 2 kere denedik, olmadı. Şansımız onlarda çıkıyordu. Şimdi bakalım, onların portu takacağız. Şarj olacak mı? Böylece ilk şarj sorunumuzu da, soket sorunumuzu da yaşamış olduk da aramaya gerek kalmadan şu ilk portla çözersek güzel olacak. Şöyle taktık. Şöyle yeri de göstereyim. Bura off. Şuradan giriyoruz ya da şuradan. Bakalım başlayacak mı? Yoksa yine hata mı alacağız? Yeşile döndü. Oldu o zaman. Oldu. Evet, birinci portu takınca sıkıntı olmadı. Başladı. Biraz önce TOG da sıkıntısız şarj alıyordu ama ikinci portta arıza var sanırım. O şarj etmedi. Yani bu tip şeyler yaşanabiliyor. Şansımıza bu sefer tam biz geldik, onlar çıktı. Gerçi %22 şarjımız vardı. Çok da korkulacak bir şarj değeri değil. Yakınlarda yine başka yerlerde var da uğraştırırdı bizi. İşte bakalım, bu tip kırsalda çok kritik olabiliyor bu gibi durum. Saat 1.30'da off'a geldik. Yani yolculukta her yerde EDS var, her yerde radar var. O yüzden zaten hızlı gelme gibi bir şansınız yok ki zaten hızlı gelmeyin. Güvenli şekilde gelin.
Böyle olunca elektrikli arabayla normal arabanın da hani yakıt tüketim bakımından bir farkı da kalmıyor şey olarak, hani yüksek hızda elektrikliler çok tüketiyor diyoruz ya, ama zaten sizin yani 110'u 120'yi 90'ı geçme şansınız olmuyor yollarda. Rahat bir yolculuktu ya. Otonom sürüş çok kullandık da otonom bir yerden sonra sıkıldım ben. Direksiyonu ele aldım. Daha keyifli oldu ama büyük rahatlık. Onun haricinde şöyle sürüş değerlerine bakalım ya şarj olurken. Şu an 178 kW hızla şarj oluyor. İşte benim mesela BMW'de en çok eleştirdiğim konu buydu önceki videoda. Yani 80-90 kW'larla ortalama alıyor. Maksimum çıkabildiği 120 gibi bir şeydi. Hani bu sadece BMW'ye has da değil. Bazı şu an popüler Tesla rakibi dediğimiz modellerde, mesela BYD Seal'da da öyle. Bu tip şarj alma hızı gerçekten bence bataryanın boyutu kadar önemli. Birçok kişi bu noktayı atlıyor. İşte araç kaç kilometre gider kadar ne kadar hızlı şarj olur. Buna da değinmek lazım. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce de dedim ya ilk portu TOG kullanıyordu diye. Onlar da arabayı İstanbul'dan almışlar. Babasını almışlar. Erzurum'a teslim etmeye götürüyorum dedi. Öyle biraz sohbet ettik. 25 dakikaya da şarjımız %100 olacak. Kalibre etmeyeceğiz zaten. Burada edebildiğimiz kadar şarj edelim ki köye çıkacağız. Hani bir süre şarj konusunda kafamız rahat olsun. Evet, direksiyonu yine Kaptan Fikri'ye verdik. %75 şarjla, hatta %74 şarjla çıktık. Hız yavaşladığı için beklemeyelim dedik. 75 ile çıktık. Şimdi Of'tan Çaykara'ya doğru devam edeceğiz. Bir yarım saatlik yolumuz daha var. Güzel manzaralar eşliğinde artık şehir dokusundan doğa dokusuna geçiş yapıyoruz. Bu sırada yolculuğun bir kısmında ve şu an kuzenim arka ekrandan bir şeyler izliyor sanırım. Şöyle ona da bakalım. Ne yapıyorsun Umut? Dizi izliyorum. Ha, hayat sana güzel. Göster bakayım ekranı. O ekrana da Bluetooth kulaklık bağlayıp sürücüden bağımsız, arabadan bağımsız dinleyebiliyorsunuz. Ya da sadece arkadan ses vererek de arabanın hoparlörünü kullanarak da ekranı kullanabiliyorsunuz. Nerelere ev yapmışlar ya. Oraya ev nasıl yaparsınız ki? Orayı nereden bulursunuz? Dağın tepesine bir tane bina. İlginç. Şey üzücü ama yani bir yasa olsa keşke, binaların dokusu, katı vesairesi coğrafyaya uygun olarak inşa edilmesine yönelik bir yasa olsa keşke. Geldik. Şu an fındık tarlasının arasında köydeyiz. Saat kaç Umut? Saat 2:43. Dağların arasında, ormanın ortasında, fındık tarlalarının arasında köyümüze geldik Tesla'yla. Yani elektrikli arabayla da bu serüven oluyor. Tüm değerlerine de birlikte bakalım. Tüm yolculukta 823 kilometre yaptık, 114 kW harcadık, 13.8'lik ortalamayla geldik. Rahat bir yolculuk oldu, özellikle otonom gayet iyiydi. Gelin hep beraber yolculuğu yorumlayalım. 4 şarj istasyonunda mola verdik. Bunlardan ilki Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nun Kırıkkale'deki dinlenme tesisiydi.
Buraya %73 şarjla gelip %96 ile çıkış yaptık. Yaklaşık 11 dakikalık şarj süremiz vardı. 16 kW'lık bir enerji aldık ve 212 liralık bir maliyeti bize oldu. İkinci şarj noktamız ise Merzifon Amasya'da bulunan Astor şarj istasyonuydu. %47 ile buraya gelip %80 ile çıkış yaptık. 14 dakikalık bir şarj süremiz vardı. 24 kW'lık enerji aldık ve 255 liralık bir maliyette buranın bize oldu. Ardından Ünyeordu'da yer alan Shell'de Turugo şarj istasyonunda arabamızı şarj ettik. Buraya da %42 ile gelip 86 ile ayrıldık. Yaklaşık 15 dakika burada bir şarj süremiz oldu. 29.51 kW'lık bir enerji aldık. 348 liralık da bir maliyeti bize oldu. En son ise Trabzon Nof ilçesinde yer alan Turugo şarj istasyonuna %23 ile giriş yapıp %74 ile çıkış yaptık. Burada da 21 dakikalık bir şarj süremiz var. 35.7 kW'lık enerji aldık ve 422 liralık bir maliyeti oldu. Şarj süresi olarak toplam 1 saat 1 dakika bizi yaklaşık olarak karşılıyor. Yaklaşık diyoruz çünkü Astor Merzifon'da durduğumuzda yanlışlıkla şarjı durdurduk. Bildiğiniz gibi Tesla'ların sol arka kapısını açtığınız zaman şarj duruyor ve biz de bu hataya düştük, ardından hemen şarjı başlattık. Aldığımız enerji toplam 105.24 kW ve maliyeti bize bu yolculuğun Ankara'dan Of'a olan serüven kısmının 1238 lira 98 kuruş. Ankara Çankaya'dan Trabzon Çaykara'ya yani köyüme, ilçeme varış sürem yaklaşık 12 saat 10 dakika. Tabii bu merkezle Çaykara'nın yaklaşık 2 saatlik bir mesafe farkı olduğunu tekrar hatırlamakta fayda var. Uzun yol videosunu burada bitirirken bu Trabzon serisi devam edecek Tesla'yla. O yüzden sizler de kanalımı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi selamlıyorum.